Evet dostlarım, yine dördüncü bölüme hoş geldiniz. Kendinden kaçamazsın dördüncü bölümdeyiz. Ve yine beraberiz, karşılıklı birbirimizi seyrediyoruz. Ama yani seyrediyorsak bir yaşıyoruz demektir. Gerçi ben yaşamıyor olabilirim yine videolar. Eğer süre YouTube'da kaldığı sürece yine konuşuyor olacağım. Çünkü geçen gün böyle bir kabızlıkla ilgili bir problem yaşadım. Onun linkini de atacağım size. Çok protein ağırlıklı beslenmeye yöneldim ve bazı gıdaları çok kıstığım için şiddetli bir kabızlık oldu. Böyle artık kendimi şey yapamıyorum. Hemen İnternetten yine hemen araştırmalar falan yaptım. Bir tane profesör doktor sağ olsun anlattı böyle gayet bilgili bir şekilde. Benden de ondan da biraz feyiz aldım. Tabi bu arada altına hep yorumlara baktım. Adam Allah rahmet eylesin iyi bir hocaydı falan diye yazıyor profesör doktor. Ya bak dedim gördüm ki demek ki bu videolar yani insanlar ölse bile yine ufuk açmaya ve yine insanları aydınlatmaya devam ediyor. Neyse dostlarım konuyu fazla dağıtmak istemiyorum ve şimdi konteynerimizi koyduk oraya. ATV'mizi aldık. Bir tonluk su depomuzu aldık. Ondan sonra ama oradaki sıkıntılar bitti mi bitmedi. Aslında doğanın içerisine, doğaya gittiğimiz zaman yani konteynerla işte köyden de uzak bir yerde tek başımıza bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştığımızda Survivor gibi düşünebilirsiniz. Yani şehirden de daha zor bir şartlar bizi bekliyor dostlarım. Köyde de bekliyor da yani köyün de uzakları daha da büyük şartlarda ağır şartlar bekliyor bizi. Tabii biz bu romantizmin içinden ne şekilde böyle uyandık. Bu romantizm bizi uyandırdı. Aslında ATV'nin bizi arıza açmasıyla uyandırdı. Yani ATV çünkü iyi bir ATV alamamıştık. Ve yerli mal. Yerli mal da değil aslında bir Çin'den ithal edilen bir mal ve ürün ve bizi o işte birkaç seferde şeye gittim geldim Osmaneli ile Karasu'da kaldığım yere gidip gelme. İyi onunla denedim 120 kilometreyi onun da linkini atacağım size. ATV ile gidip geldim ama sonra ATV'yi fazla bir kendim de aslında fazladan bir yormuş oldum. Oradaki malzemeleri yukarı çıkarmaya suyu taşımaya çalıştım ATV ile ve ATV en sonunda iflas etti. Kendinden geçti ve kenara ayırdık. Tabii aslında bir tek ATV mi suçluydu? Yani ATV arızalanmasaydı da orada ormanın içi tek başıma kalabilir miydim? Aslında orada işte psikolojinin yönü devreye girdi dostlarım. Yani daha çok hayatı keşfetmeyi, hayatın anlamı onu da yukarıda şu anda vereceğim. Ve aslında bu melankoli hali var. Evet şimdi bu melankoli halindeki kendimle ilgili olan bir videoyu az bir şey izleyelim. Doğada olmak, tek başına olmak güzel. Her ne kadar tüm bu olumsuzluklara rağmen, tüm bu moral bozukluklarına rağmen, tüm bu tüm bu aksiliklere rağmen Evet aslında evet burada duygularımı daha çok duygularımı o andaki tek başıma yaşadığım korkuları, duyguları, hisleri aslında anlatmaya çalıştım şey karşısında kamera karşısında ve aslında orada kendi kendimi dediğim gibi hayatın anlamını anlamaya sorgulamaya başladım. Artık daha da derinliğe girmeye başladım. Artık doğaya kaçmaktan çok aslında kendi içime dönmeye döndüm. Yani bu ilkten beynin nasıl çalıştığı, davranışlarımızla ilgili konular, doğa ile ilgili konular, doğa ve insanın arasındaki ilişkiler falan bu daha çok böyle e, beni düşündürür oldu ve buradaki videolardaki o şeyler o benim aldığım edindiğim bilgilerin eksik kaldığını gördüm. Yani yaşayarak bizzat insan hani yaşayarak daha iyi tecrübe eder ya. Yaşayarak daha iyi tecrübe ettim aslında doğanın o görünen ve görünmeyen yüzünü test ettim dostlarım. Bu test benim için kendimi bulmamda bir farkındalık yarattı bende. Aslında oraya doğaya gittiğim zaman gerçekten hayattan umudumu kesmiş ve artık yani dönem dönem bunu söylemek istemiyorum ama işte Allah'ım benim canımı al da hani kurtulayım dediğim zamanlar olur ya insanın böyle iyice daraldığı, iyice bunaldığı zamanlar. İşte orada aslında gittiğim zaman o doğanın içinde tek başıma kaldığım zaman her şeyi göze aldım aslında. Ölümü bile göze almıştım. Zaten giderek tek başına orada 15 kilometre bir en yakın yer 15 kilometre olan bir yerde zaten hastane hiçbir şey yok. Hani orada gece hipotermi geçirseniz kimse sizi kurtaramaz. Bağırsanız çağırsanız da. Ambulans çağırsanız ambulans gelemez. Yeri zaten koordinatları bile veremezsiniz. Hani helikopter gelmesi lazım. Helikopter bile gelemez.
Yani tabii süreyi yine aşma durumu oldu. Ben yine kapanışa geçmek zorundayım. Gevezeliğin sonu bu. Bir bölüm daha bitti burada ve gerekli linkleri vereceğim size. Eğer vaktiniz olursa izlersiniz. Ne diyelim artık. Kendinize iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Bu kadar diyorum, aslında bu kadar değil dostlarım. Bir 5 dakikanın hazırlığı, o videoyu yayınlamak falan 3 saatimi falan buluyor. 3-4 saatim günümden gidiyor. Ama olsun dostlarım. Sizler için bu değer, bu bilgiler gerçekten herkeste yok. Herkes, yani bilgiler derken tecrübeler diyelim. Çünkü bilgi var da tecrübe, yani tecrübe edilmiş bir insandan direkt birinci ağızdan duymak daha önemli diye düşünüyorum. Ben de bütün şeyleri tararken detaycı olduğum için her türlü bir konuyla ilgili 5-6 yer, 6-7-8 yer şey yapıyorum, dinliyorum, şey yapıyorum. Ondan sonra iyicene kanaat getiriyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum dostlarım. Gerçekten yorumlarınızı bekliyorum bu arada.